Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün sevgili Teoman Bey'i ağırlıyoruz tekrar. Kendisine aşina bizim dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Nasılsınız? Çok mersi. Siz nasılsınız? İyi misiniz Emine Hanım? İyiyim ve çok güzel bir konuyla geldiniz. Ben çok mutluyum. Sürdürülebilir başarıyı konuşuyor olacağız. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neresinden başlayalım konunun? Öncelikle bütün herkese merhaba demek istiyorum. Koçların Mekanı'nda kendimi çok iyi hissediyorum. 3. kez sizlerle buluşuyoruz. Enerjisi çok farklı. İlk gün demiştim, tarihe not düşen bir program, katılımcılarıyla, paylaşımlarıyla bir kere son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ara ara size yazıyorum. Şu konuda biraz hazırlıklıyım, şu konuyu konuşalım diye. Aslında nasıl seçiyorum konuyu? Müsaade ederseniz bir onu anlatmak istiyorum. Tabii, çok sevinirim. Bugünkü sürdürülebilir başarı konusu nasıl çıktı hem de giriş olur diye söyleyeceğim. Birincisi eğitimlerde çok soru cevap yapıyoruz, çalıştaylar yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz, konferanslar yapıyoruz ve siz de takdir edersiniz ki soru cevaplarda en çok ne geliyorsa ona göre aslında konuyu seçiyorum ki daha faydalı olsun ve daha güncel bir konuyu konuşalım diye. İlk biliyorsunuz anlam arayışını konuşmuştuk iş hayatında. O zamanlar çok yoğun bir soru vardı. Sonra uçak modunda yaşamı beraber konuştuk sizinle. Zaman yetiştiremiyoruz, FOMO korkularımız var. Onları nasıl yönetiriz konuşmuştuk o dönemde. Bu arada da aslında günümüzde her gün duyduğumuz çok popüler, çok meşhur bir kelime var. Sürdürülebilirlik. O kadar popüler ki, o kadar yaygın ki yani şirketlerin artık tüketiciye ulaştığı her yerde şemsiye olarak sürdürülebilir kelimesini duyuyoruz. Hatta bugün bir spor programı izlerken sürdürülebilir olmalı takım diye 3 kez duydum. Biraz da konuya odaklı olduğum için. O yüzden sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir banka, sürdürülebilir hayat, sürdürülebilir başarı o kadar çok var ki eğitimlerde bazen katılımcılar hocam siz kullanmayın bu sürdürülebilirliği artık herkes kullanıyor, yöneticiler kullanıyor. Biz gerçekten nasıl sürdürülebilir olacağımız konusunda biraz zordayız dediklerinde şunu anladım. Bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde adımlarıyla bu sürdürülebilirlik nedir? Hem kurumsal hayatta hem de özel hayatta aslında ne yaparsak daha sürdürülebilir bir yaşam, daha mutlu bir yaşam, daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz diye düşündüm ve sizi aradım ve böyle bir konuyu tekrar paylaşmak için bugün buradayım. Teşekkür ederim. O zaman ben de bir itiraf yapayım. Bu arada az önce bahsini geçirdiğiniz ortak programlarımızı izlemedilerse lütfen dönüp izlesinler. Gerçekten çok Evet, bir program. bence de. Ondan sonra parantez kapatıp kendi itirafıma geçeyim. Ben sizi tabii takip ediyorum. Alanda böyle hayalim olan bir işi yapıyorsunuz. Ben buralarda daha çömezim ama siz tabii basamaklara daha yukarıdasınız bana göre. Ama sizin bu her anlattığınız şey gerçekten böyle kendi hayatımda da ve daha altlarda. Yani bu şirket bazında anlattığınız her şeyi ben insan bazında da insanların dinlemesini istiyorum. Çünkü çok kıymetli. Mesela bir kilo vermek için bile sürdürülebilir olması için o durumun bazı adımları, bazı koşulları var diye düşünüyorum. O yüzden herkese hani bu bir şirket için anlatıyor. Böyle benimle alakası yoktur değil. Ama buradaki her konu için bir başarı elde etmek istiyorsak oradaki sürdürülebilirlik nasıl sağlanacaktır diye zihin açıcı bir program olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Bir vesile bu sayede ilave aslında zihinsel sürdürülebilirlikten bahsedeceğim bugün. Yani bunu kendimiz için sonra yaşantımızda işte bir bütünsellikten bahsetmek gerekiyor. Yoksa kendiniz zihinsel olarak sürdürülebilir olmuyorsanız bunu iş, özel yaşam diye ayırmamız çok zor. Tam da yerinde söylediğiniz birazdan anlatacağım basamaklar bizim aslında içselleştirdiğimiz basamaklar olacak. Bunu derslerde anlatıyorum. Çok da keyifli oluyor. Umarım burada da bu ekran üzerinde de sizlerle bu keyfi paylaşıyor olacağım. Bir de biraz farklı bir şekilde sunuş üzerinden giderek soru cevap yaparak biraz da içselleştirmiş olacağız. Yani öylesi zaten bence daha da akla yatkın oluyor. Dediğim gibi webinarlarda da ben öyle yapıyorum. Evet. Hem sonrasında da insanlar gelip o görselleri tek tek durdurup üzerinde düşünmesi gereken yerler varsa, yazması gereken yerler varsa da daha hızlı kendileri için envanter elde edebiliyor oluyorlar. Evet. Teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Evet, şimdi biraz ekran üzerinde bu sürdürülebilirlik konusunu hep beraber işleyelim. Bakalım sürdürülebilirlik neymiş? Aslında sürdürülebilir başarı dediğimiz kavramı anlatmak için sürdürülebilir başarıya sahip olmuş kişileri araştırdık. Yani 10 yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar, 40, 50, 60 yıl boyunca
kendi kurmuş olduğu, kurduktan sonra bu başarıyı elde ettikten sonra bunu kurumsallaştırmış kişilerin hayatlarına baktığımızda, izlediğimizde, okuduğumuzda aslında tam o sürdürülebilir başarı dediğimiz şeylerin hangi adımlardan geçtiğini görebiliyoruz. Sizinle biraz aslında o deneyimleri, o yaşanmışlıkları biraz özet halinde anlatmak istiyorum. Sorduklarında bu kişilere bu başarıyı yıllar boyunca gelen ve bugün de başarılı olan insanlar ilk önce neye sahip olduğunuz dediklerinde doğru karar vermeyi demişler. Şimdi doğru karar vermek neden önemli? Çünkü dünü düşünerek, yarını düşünerek sadece vereceğiniz karar doğru bir karar olmayabilir. Geçmiş sizi tutabilir, savunmaya çekebilir. Gelecek sizi korkutabilir. Bugün de sizi dar bir çerçeve içerisinde sıkıştırabilir. Başarılı insanlar, sürdürülebilir başarıya sahip insanlar anda bu üçünü de geçmişi, geleceği ve bugünü bütünsel bakarak bu doğru karar vermede cesur hareket etmişler ve kimsenin ikna olmadığı ortamlarda bile önce kendilerini ikna ederek, bütünsel bakarak, vizyoner bakarak, geçmiş ve geleceği birleştirerek doğru karar vermişler ki bu sürdürülebilir başarı için kritik. Peki bu doğru karar vermeye onları destekleyen alttaki şeyin ne olduğuna bakıyoruz. Bu doğru kararı nasıl vermişler diye baktığımızda tecrübeyle verdiklerini söylüyorlar. Yani bu tecrübe nedir? Aslında bu geçmiş, gelecek ve bugünün birleşkesinde sezgiyi kullandıklarını görüyoruz. Bu koçlukta da çok meşhurdur sezgi. Bu tecrübe sadece standart bir tecrübe değil, başarının değil, başarısızlığın da tecrübesi. Aslında bir deneyim. Bütün başarılarda deneyim çok kıymetli bir şey ve bu deneyimi neyse o diye kabul etmişler. Kötü, iyi, olumlu, olumsuz değil. Beni geliştirecek her neyse o diye o tecrübeye sahip oldukları için kritik anlarda doğru karar verme cesaretine sahip olmuş. Peki sonra şuna baktık. Bu tecrübeye nasıl sahip olmuşlar? İşte burada benim yıllardır kurumsal hayatta ve şimdi de eğitmen olarak, koç olarak görüşmelerinde gördüğüm bu yanlış karar verme özgürlüğüne sahipler. Hata yapma şansını görmüşler yıllar öncesinden. Daha bu sürdürülebilirlik kelimesi yokken 1900'lerden başlayarak gelen süreçte yanlış karar verme özgürlüğü onları hata yapmaya sevk etmiş. Ve demişler ki hata yapabiliriz. O özgürlüğe sahip olunca çok geniş bir çerçeveden tecrübeye sahip olmuşlar. O da onları doğru karar vermeye yöneltmiş. Tabii bu yanlış karar verdiklerini nasıl anlamışlar? Deneyerek anlamışlar. Gördüğümüz örnekler şunu söylüyor. Denemişler, denemişler. Çok meşhur biliyorsunuz Edison'un da ampulü bulmak için kaç tane deneme yapmış ve en sonunda bulmuş. Örneği gibi çok denemişler. Bu denemelerde çokluğun ana sebebi korkmamışlar. Nereden korkmamışlar? Yanlış karar vermekten, hata yapmamaktan korkmadıkları için de bu denemeler onlara farklı alanlar açmış. Peki denediklerini nasıl anlamışız? Adım atacak. Bütün hikayelere baktığımızda hikayelerin ortak işi adım atmak. Adım atmış, yola çıkmış, yola çıktıktan sonra, denedikten sonra yoldan aldıklarıyla tekrar öğrenmişler, yanlış kararları kazanç görmüşler, o kazançları tecrübeye, deneyime çevirmişler ve sonunda da doğru karar vererek bu sürdürülebilir başarıyı her gün, her süreçte uygulayarak aslında bizim bugün agile dediğimiz, çevik dediğimiz, değişime ayak uydurma dediğimiz işleri uzun yıllardır bu adımları basamak 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 yaparak bu noktaya gelmişler. Şimdi bunu niçin önemsiyorum? Sürdürülebilir başarı dediğimiz sadece işte değil hayatımızda da bu maddelere baktığımızda aslında adım atmanın ilk hareketin çok kritik olduğunu söylüyoruz. Siz konuşmaya başlarken kilo vermek konusunda da mesela sürdürülebilirlik diyorsunuz. Her pazartesi kilo veriyoruz ama adım atamıyoruz. O pazartesi gelmiyor. Veya bir kitap okuyacağız. O kitap okurum diyoruz. Kitabın okuma zamanı gelmiyor. Bir seyahate gideceğiz. O seyahatin zamanı gelmiyor. Gibi gibi. Siz bir şey mi söyleyecektiniz ben tam Yok. örnek verirken? Kitabın minik bir adım ya, ben de bunları çözmüş biri olarak yani kendi deneme yanılmalarından, hatalarından çıkarım yapmış ve o başlığı koymuştum. Bence de çok kıymetli çünkü. Minik bir adım her şeyin başlangıcı.
Evet, cesaret de veriyor. O yüzden bu adımlar atıldıkça denenebiliyor. Denendikçe yanlışlar, doğrular, deneyim oluyor. Deneyimden sonra artık o sezgisel karar verme ve sürdürülebilir başarı daha çok giriyor. Gördüğümüz hikaye bu. Ben bunları derslerde şöyle soruyorum. Peki diyorum, bütün bu adımları 1 ile 10 arasında kendimizi düşünerek bir değerlendirsek. Adım atmada 1 ile 10 arasında kendimizi nerede görüyoruz? 10 bildiğiniz gibi çok iyi görüyoruz, 1 hiç görmüyoruz gibi maddeler halinde puanlattığımda şu ortaya çıkıyor. Hepsini tahmin ediyorsunuz ki yani düşük seviyede puanlar veriyoruz. Ve en çok da gördüğüm, aslında en kritik yerde gördüğüm o adım atma kısmı en düşük puanlardan birisi çıkıyor. Çok enteresan. Yani kendimi adım atma konusunda güçlü hissetmiyorum kısmı önemli. O yüzden bu adımları attığımızda sürdürülebilir başarıyı yakalamak kolay. Bu bizim başarılı ideal durumu. Peki mevcutta ne? Bir de mevcuta bakalım. Şimdi bunu anlatıyoruz, ideali anlatıyoruz. Gördüklerimiz, deneyimlerimiz, sorular, cevaplar kısmında mevcutta ne yapıyoruz? Bir de ona bakalım ki ondan sonra soru cevap yapalım. Şimdi adım atma konusunda genellikle biz adım atmak yerine bekle ve gör diyoruz. Şimdi bu adımı kim atacak? Bir iş var, şimdi bunu kim yapacak? Adımlar küçük küçük Yani atılması gerekirken, buyurun, bir tane günah keçisi bulalım, o yapsın. gibi. Şimdi tam da biraz sonra onu söyleyecektim. Ya bunu yapan birisi de vardır. Şimdi bu adım atacaksın, bu cesareti göstereceksin. Buna ne gerek var? Yani Türkçesi konfor alanı bizim adım atmamıza engel oluyor. Öyle olunca da o konfor alanında kaldıkça da bizler adım atamadıkça başkasının atmış olduğu adımları takip ediyoruz. Yani ben buna psikolojide siz de çok iyi biliyorsunuz. Şekil zemin denkleminde başkasının zemininde şekil oluyoruz diyorum. Şimdi başkasının zemininde şekil olursanız o zemin sallandığı zaman siz de sallanırsınız. O yüzden kendi zeminimizi yaratmak için aslında konfor alanından çıkmak ve adım atmak için önemli. Küçük adım diyoruz. Derslerde çok böyle soru cevaplı şey oluyor. Hemen de herkes neredeyse hocam tamam biz artık adım atacağız. Mesela bu eğitimden sonra o kadar şey öğrendik ki biz işi bırakıyoruz. Hocam ilişkilerimize bu bize çok iyi geldi. İlişkilerimizi gözden geçirip bitireceğiz. Şimdi diyorum ki sevgili arkadaşlar küçük adım diyoruz. Sizin dediğiniz adımlar öyle büyük adımlar ki sanki bahane üretilmiş hemen olumsuza gidecek adımlar attığınız zaman zaten atamıyorsunuz. Neden? Ben 20 yıldır aynı şirkette her gün istifa eden arkadaşımı biliyorum. Hala çalışıyor. Ama ona sorarsanız her gün o şirkette bu ay son veya ilişkilerde hala devam eden ki etmesini arzu ediyorum. Ama her ilişki, her kavgada, her anlaşmazlıkta bırakan arkadaşlarımı görüyorum. Çünkü onlar o konfor alanı içerisinde küçük adımlar atmak yerine çok devasa niyetlerde oldukları için bu adımları atamıyorlar. Atamadıkları için de yerinde kalıyorlar. Yerinde kaldıktan sonra da diyorlar ki bu şirkette çok fazla mutlu değilim. Bu ilişkide çok fazla mutlu değilim. Çünkü adım atsak, denesek ve şu soruyu sorsak. Peki bir sonraki adım için neye ihtiyacım var sorusunu aslında sorabilsek hayat akışta olacak. Peki deneme kısmında ne yapıyoruz genellikle? Denenmişi uygula. Biraz önce siz de söylediniz. Denenmişi var. Yani bunun birisi denemiş zaten. Ben şeye benzetiyorum bunu. Karda izler var. O karda izlerde 25 tane iz var. Ve insanların büyük bir kısmı o karda o 25 tane basılan ize basarak gidiyorlar. Fakat belki de siz sağa, sola yeni bir adımı siz atsanız belki 25 adımda değil 3 adımda 5 adımda istediğiniz yere gideceksiniz. Farklı bir şekilde farklı bir sonuç elde edeceksiniz. Bunun yerine biz o denenmişliği uygulamayla birlikte yine kendimizi konfor alanına teslim ediyoruz. O cesaretle, o farklılıkla diğer taraftaki, sol taraftaki başarıyı yakalamış insanların yanlış yapma korkusuzluğunu, cesaretine sahip olamadığımız için o denenmişlik içerisinde devamlı ve devamlı aynı yollardan geçiyoruz ve yine bizi konfor alanı zeminine çektiği için de
o gerçek mutluluğu çok da hissedemiyoruz. Peki çok önemli dediğimiz, aslında göremediğimiz, görmek istediğimiz yanlış karar verebilme özgürlüğünün tam karşılığında, bırakın özgürlüğü ve yanlış karar vermeyi ve hata yapmayı, tam tersi bir kontrolü artırma var. Ama bir dakika, burada bir gariplik var. Yani burada bir dakika, böyle denenmiş bu iş, böyle yapılmış veya böyle yapılamamış o da olabilir. Böyle yapılamamış da olabilir. O zaman daha disiplinli olmalıyız, daha kontrol etmeliyiz dediğimizde bu psikolojideki menimalılarla kontrolle kendimizi daraltıyoruz. Bir anda zaten adım atamıyoruz. Zaten karda izi olmuş izleri takip ediyoruz. Bir de o izlerden hafif sağa sola çıksak, aman diyoruz, biz yanlış bir şey mi yapıyoruz, bu çerçevenin dışına çıkıyoruz diye bir endişeyle birlikte daha çok kontrol mekanizmasını çalıştırıyoruz. Böyle olunca da üzerimize yük alıyoruz. Yüklendikçe sıkılıyoruz. Sıkıldıkça bu sefer artık suçlayıcı bir dille şikayetçi bir konuma geliyoruz. Eğer bir ortamda, bir ilişkide şikayet dili çok artıyorsa, orada kişinin kendinden uzaklaştığını, kendi bağımsızlığını yakalayamadığını ve bu dışarıdan ona verilmiş çerçeve içerisinde sağa sola çarptığını hissediyoruz ve görüyoruz. Bağırıyor aslında, ben bu değilim diye, fakat o ilk adımı, özgürce konfor alanından çıkma cesaretini gösteremediği için de bu sarmal devam ediyor. Ondan sonra diyoruz ki ilişkiler artık niye bu kadar kısa sürüyor veya niye böyle sıkıntılar içerisinde bir yoğunluk oluyor veya şirkette yeni çalışanlar neden turnoverları çok yüksek olarak hemen gelip gidiyorlar, kalsalar bile o anlam arayışını bulamayıp mutsuz oluyorlar. Şu anda konuştuğumuz tüm konularda aslında bu adımlar olmadığı için kendi kendimize, konfor alanında kendimizi tutmuş oluyoruz. Bu özgürlük olmadığı için bu tecrübe kısmının yerine de tavsiyeye uy kısmı oluyor. Kontrol de var. Artık diyoruz ki peki o zaman sen bu yoldan gideceksin. Bak ben bu yoldan gittim. Sen de bu yoldan gidersen en azından benim olduğum kadar olabilirsin diye bir zihniyete sahibiz. Bu tavsiye tabii ki güzel. Tabii ki mentörlükleri çok kullandığımız tavsiye, bilgi, birikim, deneyimden bahsetmiyorum. Tavsiye canavarı dediğimiz şeyden bahsediyorum. Hepimizin içerisinde olan bir tavsiye canavarı var. O tavsiye canavarı hemen daha siz bir şey söylemeye kalkmadan böyle yapalım, şöyle yapalım, bunu yapma, onu yapmaya, sizin küçücük minicik adım atmanızı hemen engelleyecek bir canavar. Bu bizde de var. Karşı tarafta da var, bizde de var. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Siz farklı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Farklı bir deneyime sahip olmaya çalıştığınızda kültür size hayır, bu böyle olur, böyle olmazsa sonuçlarına katlanırsın dediğinde siz o tavsiyeye uyumlu hale geliyorsunuz. Peki o zaman ne oluyor? Doğru karar yerine en risksizi seç diyor. Sana en az dokunanı seç diyor. Yani ağzımızın tadı bozulmasın diyor. Münevver Hanım, ben şunu gördüm. 25 yıldır kurumsal hayatta insan yönettikten sonra bu eğitimler, konferanslar, koştuklarda insanların kendi konfor alanlarından şikayetçi olduklarını duyuyorum. Soruyorlar işte, hocam bu kadar başarı var ama biz bunları nasıl yapacağız? Peki diyorum, adımlar bunlar. Hadi bunları bir harekete geçirelim dediğimizde o kadar alışmışız ki şikayet etmeye ve o kadar alışmışız ki bütün sorumluluğu karşı tarafa vermeye ve öyle olunca da bunun sonucunda en ağzımızın tadı bozulmasın hem ilişkide hem de şirkette bu yola başvurduğumuz zaman da kendi potansiyelimizin çok altında kalıyoruz. İlişkilerde biliyoruz ki potansiyeli çok kullanamıyoruz. İş hayatında biliyoruz ki mevcut potansiyelimizi çok kullanamıyoruz. Enerjimiz var, sinerjimiz de var. Fakat o ilk adım, konfor alanında yüklendikçe, adım atamadıkça, büyük düşünüp küçük adımları yapamadıkça, akışta olamadıkça onun verdiği baskı bizim kendimize olan güvenimizi de ortadan kaldırıyor. İşte asıl sorun o öz motivasyona sahip olamadığımızda sabahları ben onu şeye benzetirim, buzdağına benzetirim. Yani buzdağı gibi kalktığınızda buzdağının soğukluğunu önce siz kendinize veriyorsunuz. Soğuk bir şekilde kalktığınız zaman
İkincisi en yakınınızda çoluğunuz, çocuğunuza o soğukluğu veriyorsunuz. Üçüncüsü de iş yerine gittiğiniz zaman buzdağı gibi soğuk soğuk gittiğinizde her kim varsa etrafınızda onları soğutuyorsunuz. Onun günün sonu geliyor bana diyorlar ki hocam bugün sanki 100 saat çalıştık. Neden diyorum? Çok mutsuzluk yani herkes soğuktu. Ben de diyorum ki acaba önce kim soğuktu? Kim o buzdağına sahipti? Sabah kalkışımızdan beri böyle oluyor. Diğeri de biraz güneş metaforunu kullanıyorum. Güneş gibi sıcak kalktığınızda önce kendinizi ısıtıyorsunuz. Kendinizi ısıttıktan sonra sevdikleriniz varsa onlar. Sonra şirkete geliyorsunuz ve şirketteki insanları ısıtıyorsunuz. Çok yaşamışsınızdır. Ya şu arkadaşı bir 5 dakika göreyim sabah. Bir çayın için başka bir şey olmasın dediğiniz insanlar vardır. Onun sohbeti, onun neşesi, onun enerjisini isteriz. Güneş gibi insanlardır. Bir de tam tersi. Odasından geçme, kata çıkma, asansörde sakın karşılaşma. O buzdağı profiller öyle bir soğukluk etkisi sizi dondurur kalırsınız. Siz o enerjiniz de alır. O yüzden iş hayatında ve sosyal çevrede hayata bakışta eğer siz bu adım atma kısmında başarılı değilsiniz, akışta değilsiniz, denemiyorsanız, yanlışı kabul edip öğretici görmüyorsanız, bu sezgiye sahip değilseniz kendinizi rigid, buzdağı gibi sert ve soğuk hissedersiniz. Bu soğukluk önce sizi kendinizi soğutur. O yüzden soruyorlar bana, bu enerji, bu motivasyonu hep bizden çaldılar. Ben de diyorum ki hayır, senden çalmadılar. Sen kendi kendine bunu fark edemediğin için hala birinci basamakta o bekle görde duruyorsun. Bunun için söylüyorum. O yüzden de en risksiz bir karar meselesine geliyor ve rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu burada analım. Mış gibi yaşamlar demişti. Mış gibi oluyor. Yani sol taraftaki başarı hikayesi adımdan denemeye, yanlış karardan tecrübeye, tecrübeden doğru karara ve sürdürülebilir başarıyı anlık ve özgürce yapan bir yapıdan sağ tarafa geçiyoruz. Duran, verilerini alan, sonra bir kontrol mekanizmasıyla kendisini geren, tavsiyenin dışına çıkamayan ve riski seçmeyen bir yapı. Yani mış gibi bir yapıya geçiyoruz. Bunun anlamı şu, mış gibi iş, mış gibi ilişki, mış gibi kendimiz oluyoruz. Bunu koçlukta da çok görüyoruz keşif süreçlerinde. O yüzden mış gibi bırakamadıkça, her konuda gerçek ve hakikati bulmadıkça, bırakın sürdürülebilir başarıyı, kendimizin anlam arayışında da çok büyük bir sıkıntıya geçiyoruz. O yüzden bu mış gibi yapmamak için yanlış düğme metaforunu veriyorum. Yanlış düğmeyi ilikliyoruz ve bir sona doğru veya ortalarda bir dakika diyoruz. Yanlışmış bu olmuyor, uymuyor. Genellikle uygulamalarda bunu görüyorum. Eğer siz doğru düğmeyi başta ilikleyebilirsiniz, sonrası geliyor. Ama bunu deneyerek yapabilirsiniz. Fakat bize öğretilen şu: 10 düğmelik bir gömlekte 8 düğmeye kadar sorun yok demişse birileri önceden. Siz 8 düğmeye kadar iliklersiniz. 8'e geldiğiniz zaman bir bakarsınız yanlışmış. Tamam, dön geriye. İşte o tavsiyeyle olan, o size verilen olduğu için, sorgulama olmadığı için, hata yapma kültürü olmadığı için tekrar geriye dönüp bir zaman kaybı olur. O yüzden ben düğmenin doğru iliklendiğinde denenerek, adım atılarak o kıyafetin çok daha düzgün olabileceğini, çok daha hızlı bir şekilde uygun olabileceğini düşünüyorum. Genellikle şu ana kadar anlattıklarım sürdürülebilir başarı adımlarının ideal kısmıyla maalesef kendi hayatımızda ve iş hayatında olmayan kısımların karşılaştırmasıydı. Eğer varsa sorunuz memnuniyetle cevaplamak isterim. Öyle, sizin anlattıklarınız kulağıma tabii ki çok hoş geldi. Çok güzel bir sunumdu bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Carl Gustav Jung'ın bu bahsettiği bilincimin ateşini küçücük elimde tutuyorum dediği şey aslında sürdürülebilir başarı dediğiniz şey bana bir nefes almak gibi geldi. Yani yaşamak istiyorsanız aslında kendi bilincinizin ateşini sıkı sıkıya tutmanız ve onu harlamaya çalışmanız gerekiyor. Nasıl harlayacaksanız. Ama eğer başkalarının ateşinden faydalanmaya çalışıyorsanız da işte o zaman mış gibi yaşıyor oluyorsunuz. Bunun için de doğru karar verirken de işte onun altında belki değerlerimiz var, değil mi? Evet. Onları da oraya sıkıştırmak gerekir belki. Ve özgün olmaktan korkmamak lazım. Mesela en son dediğiniz bu düğme metaforunda. Benim şimdi dışarı çıkmam lazım. Bunu tekrar iliklemek de istemiyorum. Ben öyle çıkma cesareti gösteririm diyebiliyor musunuz hayatta? O zaman zaten her şey yolunda gidiyor.
Hiç size gülmelerine umursamıyorsunuz. Ben o gömleği giydim çünkü normalde işte çıplak çıkmayayım diye o şu an üstümde. Alttan işlemiş, üstten düğmelemiş. Hiç önemli değil. Ben o halde çıkacağım ve diyelim işte gidip ekmeğimi alıp geleceğim. Benim amacım ekmek alıp gelmek. Düğmelerin alt üst olması ya da bana söylenmiş gibi tavsiyeleri uygulamak değil amacım. Ha bir dahakinde ama o zaman daha dikkat edilir. Alttan mı düğmelemeye başlayayım? Belki de en pratiği odur. Evet. Evet. Bir de şu var tabii. Bunlar tabii böyle formülize edilmiş şeylerden daha ziyade yaşanarak öğrenilmiş şeyler ve hayat tabii ki insanları başarıya götürürken siz de çok iyi biliyorsunuz. Siz de mesela çok büyük bir değişim yaşadınız. Yurt dışına gittiniz. Ben de ilk bölümde anlatmıştım. Kurumsal hayatı bir anda bırakıp hikayelerle başka bir yola gittim. O zaman şunu söylemiştik. Altın çemberi anlatmıştık. Nedeni olanın hikayesi kuvvetli olur. Önce neden bulmak gerekir? O neden tutkuyla birlikte nasılı yolda zaten öğreniyorsunuz. İşte o yol dediğimiz kısım aslında deneme kısmı oluyor. Ve ne yapacağımızı da en sonunda karar vermiş oluyoruz. Fakat insanların genellikle yaptıkları şeyler ne yapacağım kısmı. Daha nedeni, tutkuyu, sizi yolda tutacak heyecanı bulmadan hemen şunu yapalım, bunu yapalım, onu yapalım dediğimizde bu sürdürülebilir olmuyor. O size dışarıdan verilen bir şey oluyor. Başarılı olmalısın, kitap yazmalısın, terfi almalısın, oraya gitmelisin. Bunların hepsi okey. Fakat siz kendiniz bunu içselleştirdiğinizde, kendi nedeninizi bulduğunuzda o adımları atarken o yolda hiç önemli değil ne olduğu. O çünkü sizin yolunuz, sizin hikayeniz olduğu zaman, tutkulu olduğu zaman bu çok önemli oluyor. O yüzden nedeni olanın sonucu olur demiştik ilk bölümde. Bunu şöyle devam ettirebiliriz. Bu tabii ki bir ilişki modeli. Şimdi bunu böyle anlatıyoruz ve bunu anlatırken de karşılıklı bir iletişim var. Burada dikkat etmemiz gereken özellikle bu adımları yaparken sürdürülebilir olmak istiyorsa hayatımız transaksiyonel analizin ego durumunu burada çok işimize yarayacak şekilde kullanmakta fayda var. O da nedir? Farkındaysanız mış gibi hayatlarda genellikle hayat bize ebeveyn egosundan yaklaşıyor. Yani o bilen bunu böyle yap, bunu şöyle yap, bunu böyle yapmazsan şöyle olur. Biraz cezalandırıcı, biraz emir verici. Arada da böyle hadi takdir edici bir ebeveyn. Ama ebeveyn. Şimdi böyle bir ebeveynlik egosuyla biz karşılaştığımız zaman genellikle çocuk egosuna geçiyoruz. Çünkü çocuk egosuna geçtiğimiz zaman işte birinci madde bekle ve gör. Orada konfor alanında kalıyoruz. Çocuk egosuyla ya kaçıyoruz ya saklanıyoruz, ya küsüyoruz ve diyoruz ki bu ebeveyn egosunun karşısında cesur ve adım atmak yerine orada duruyoruz. Bunların ikisi de sakıncalı. Burada sihirli kelime. Diğer tarafa baktığımız zaman yetişkin egosu kullanılmış. Yani bir şeyi başarmak istiyorsanız tek de kalsanız yetişkin egosundaki kişi yok, konu var çok önemli. Ben hayatımın her döneminde bütün adımları atarken kişiden daha ziyade konunun ne olduğunu odaklandığım zaman kendimi özgür hissettim. Çünkü takdir edersiniz ki iş hayatında da ikili ilişkilerde bir baskın karakterle beraberseniz kişi yok demediğinizde olay konudan daha çok kişinin gücüne ve sizi yönlendirmesine gider. Bu da sizden özgürlüğü alır. O yüzden sürdürülebilir başarı istiyorsak yetişkin egosunda kişi yok, konu yokta kalmakta fayda var. Neyi istiyoruz? Başarı mı istiyoruz? Terfi mi istiyoruz? Mutluluk mu istiyoruz? Bağımsız insanlardan konuda kalmakta çok fayda var. İkincisi de çok varsayıyoruz. Bunu böyle yaparsam, şunu şöyle yaparsam. Şimdi ben bu fikri söyleyeceğim ama cevabını verirse, beni yanlış anlarsa diye o varsaymalarla birlikte yine deneyemiyoruz. Deneyemediğimiz yine bekle görde kalıyoruz. Onların yüklerini üzerimize alıyoruz. Üçüncüsü de aslında o kadar yükleniyoruz ki Münevver Hanım. Aslında potansiyel fazla dedim ya. Elinden gelenin en iyisini yapma hissiyatına ara sıra sahip oluyoruz. Ama o varsaymalar, o kişiselleştirmeler, o yukarıdaki ebeveyn egoları karşısında en kolay yöntem olan kendimizi konfor alanında çocuk egosunda tutarak kendimizin gelişiminde engel oluyoruz. O yüzden burada bu ilişki modelinde yetişkin egosunun duygu yerine mantığı ve soruyu sorarak kişiden konuya getirilmesini çok kıymetli buluyorum. Niçin buluyorum?
Çünkü bunların hepsi bir ilişki ve bu ilişki boyutlarında biz kendimizi orada tutabilsek, kendimizi değil sadece, karşı tarafı da ebeveynlikten yetişkine doğru çekiyoruz. Hep deriz ya, yetişkin hayatı devam ettirelim. Hatta bazen birbirimize kızarız. Yetişkin ol deriz. Biraz sen de çocuk olma, yetişkin ol deriz. İdeal yetişkinse biz o yetişkin egosuna geldiğimizde emin olun ebeveyn egosu da yavaş yavaş yetişkine doğru gelecektir ve daha iyi, daha sürdürülebilir bir ilişki modeli olacaktır. Tabii burada bununla birlikte devamında da aslında bir işbirliği yapmak ve bunları gayet kendi aramızda inovatif bir şekilde değerlendirmek konumunda kalarak aslında sürdürülebilir başarının zeminine oturulan noktalar diye söyleyebilirim. Hemen bir ilave yapayım. Şu soru soruluyor. Peki ego durumunda yetişkin olacağız. Okey. Ya müdürler, ya patronlar, ya eşler, ya arkadaşlar. Biz bunları anladık da. Biz bunları yapacağız hocam. Bunun karşılığında onlara bunları kim anlatacak diye soru soruluyor. Ben bu ayna metaforu diye bir bildiğimiz ayna metaforu var. Hep şey diyorum, elleri kaldırın diyorum. Elleri kaldırıyorum. Münevver abi siz de bir elleri şöyle bir kaldırırsanız bir uygulama yapalım. Şimdi bunu ayna olarak kabul edin. Bunu şimdi dışarı çevirelim şimdi. Lütfen dışarı çevirelim. Şimdi ayna nerede? Şöyle bakayım. Yansıyor. Dışarıda değil mi? Ya böyle olduğumuz zaman, ayna dışarıda olduğu zaman kim var? Biz hariç herkes var. Hı hı. Doğru mu? Kendimiz hariç herkes var. Biz kendimiz hariç herkesi yönetmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Kalktığımızda, işe gittiğimizde, ilişkilerimizde bütün şikayetlerimizi aynı dışarıda farkındayız. Onlar, şunlar, bunlar. O zaman diyorum ki sen hariç herkes karşıdaysa bunları yönetmek çok zordur. Bunun yerine diyorum çevirelim. Aynen nerede şimdi? Kendimizde. Kim var? Kendimiz var. Kendimiz varız. Evet. Daha kolay değil mi? Yani kendimizi yönetmek, kendimizi tanımak, kendimizi anlamak, ondan sonra güçlenerek, çok teşekkür ederim, güçlenerek adım atmak çok kolay. O yüzden diyorum ki aynayı dışarıda tutup bütün dünyayı karşımıza alıp yüklenerek o stresin içerisinde adım atma niyetinden bekle göre geçmek yerine Hı hı. aynayı kendimize çevirdiğimizde kendimizle barışabilirsek, o barışmayla birlikte o şefkat dediğimiz şeyi kendimize gösterebilirsek ve neyse o kabulünü yaptığımızda benim harekete geçmem için neye ihtiyacım var altın sorusunu sorup o küçük ihtiyaçları bulduğumuzda yola çıkmış, adım atmış, denemiş, tecrübe etmiş ve sonunda doğru kararlar vererek sürdürülebilir başarıya ulaşmış oluruz diyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben de kendi aynamdan bana yansıyan şekliyle söylemek istiyorum. Çünkü siz anlatırken bu çerçeveyi iki kısma ayırdınız. Miş gibisini ebeveyn benlik dediğiniz bu transaksiyonel analizdeki ego benliklerden. Diğer tarafta da şimdi siz öyle anlatırken ben şey hissettim. Bu tarafta çocuk olsa dedim. Yani çocuk benlikteki bir kişi yanlış adım atmaktan korkmaz, başlamaktan korkmaz, küser hemen barışır, onu sürdürmez. Yani kötü şeylerde değil, iyi şeylerde daha çok vakit harcar gibi hissettim. Ya da o zaman sürdürülebilir başarı içinde siz anlattıkça yani insan duruma göre bazen işte çocuk egosuna dönüp korkmadan cesurca işte gerekirse burnunu şöyle silip mesela değil mi? Oyuna başlamalı, Evet, karar vermeli, adım atmalı belki. Sonra evet. yetişkin egosuna gelip o tecrübesini bir şekilde kullanmalı. Ya da çünkü bunlar biraz da bana şey gibi geliyor, iç seslerimiz. Bazen mesela işte o patronunuzda gördüğünüz o ebeveyn kimlik dediğiniz şey onun sesi aslında sizin kendi ebeveyninizin iç sesi olarak sizden yankılanıyor. İşte bunları biraz fark etmek belki de. Evet. O zaman o kişiye de kızmamızı da engelliyor. Çünkü onunla bir alakası yok. Ondan bana yansıyan aslında başka bir şey. Benim babam yansıyor şu an bana. Ya da benim işte bilmem kimin yansıyor bana. O yüzden ben şu an
ondan bu elektriği alıyorum. Okey, benim burada kendimle alakalı acaba neyi fark etmem ve neyi dönüştürmem gerekiyor dediğimiz noktada da işte kendi kusurlarımızı ya da kusur demiyor herkes, geliştirilebilir yöntem diyor ama kusur demeye bile çekiniyoruz. Kusursa kusur yani. Kusur, hatta bugün bir videosunu izledim. Sinan Canan'ın, geçmişte yaptığınız hata demezseniz ondan dönemezsiniz ki, tövbe edemezsiniz yani. Oradaki Evet. o pişmanlık aslında yeni bir adımın açılış kapısıdır. Siz onu bir fark edin. Orada bir pişman olun, tövbe edin ve o yeni kapıdan girin. Ama siz orada pişman olacak bir şey bulmazsanız, işte her şey zaten benim yaptığım, benim tecrübemdir derseniz, evet tecrübendir ama neden? Hatanın tecrübesidir. Yani bunu bilmek, kabul etmek de kıymetlidir. Orada da işte dediğiniz gibi yetişkin benlikte olmak, kendimizi her halimizde kabul etmek de tekrar başlamak, kalkmak ve yeni adım atmak için çok kıymetli oluyor. Bu bağlamda size bir şey soracağım. Tabii. Dediniz ya, işte bir sürü insanda görüyoruz. Yani bu da bir fayda sağlasın o zaman. Denemekte bir insan korkuyorsa, özellikle de mesela bizim kültürel baskımızın da olduğunu çok düşünüyorum bazı konularda özellikle. Evet. Yeni deneyim, adım atayım dedikleri noktada. O insanlar ne yapsın? Evet, şöyle bir kere tekrar söylüyorum. Neyi denemek istediklerine gerçekten karar verdiler mi? Kendi istedikleri için mi deniyorlar? Yoksa tekrar söylüyorum, mış gibi bir yaşamın içerisinde ona verilen alanda mı deniyorlar? Bir kere bir farkındalığı burada sağlamaları da önemli. Hep aynıyı söylüyorum. Bir adım atmak istiyorsak, çok güzel söylediniz. Şimdi adım atmanın zaten ismi baby step, bebek adımı. Şimdi bebek adımı hep soruyorum şimdi. Şimdi bebek adımı ile yetişkin adımının bir farkı var. Şimdi bebek adımı atıyor. Yani sobaya gidiyor, oraya gidiyor, zıplıyor, düşüyor, kalkıyor. Hiçbir ön yargısı yok. Aslında tam da çok güzel söylüyoruz. Adım atmanın ilk kısmı bebek adımı gibi küçük küçük ama korkusuzca. Çünkü o bir deneyim yaşamak istiyor. Yetişkine geçiyoruz. Atarsam ne olur? Şimdi onu attım ama şimdi yarın başka bir şey de atmam gerekir mi? Şimdi onu atacağım ama karşında bunu alacağım diye o bekle gör bize ihale olarak kalıyor. O yüzden bebek adımını adım atma kısmında çok önemsiyorum. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Bu sorudaki deneme kısmında küçük olması çok önemli Münevver Hanım. Şöyle bir soru geliyor. Hocam siz de şimdi şirketlerde yıllarca çalıştınız. Deneyin, hata yapın diyorsunuz da bunların bir sorumluluğu var, maliyeti var. Şimdi siz de yani dediklerinde diyorum ki bakın diyorum küçük adımlarla deneme. Yani biz bunu tabii ki design thinking'de, inovasyonda hep şunu söylüyoruz. Küçük küçük adımlarla dene, yanıl, doğru ürünü bulmak için daha sonra kaybedeceğim maliyetlerin önüne geç diyoruz. O yüzden tavsiyem şu olur ki bunu çok sıklıkla uyguluyorum. Küçük parçalara böl. Büyük bir resmi düzeltmeye çalışmak çok zaman alır, çok maliyetlidir, altından kalkamayız. Böl, parçala. Küçük adımlarla o hedefleri dene. Belki de kimsenin haberi olmayacak senin denediğinden senden başka. Ama sen oradan bir deneyim kazanacaksın. O yüzden küçük hareketlere böl. Sabah kalkışını deneyebilirsin. İş yerine gidişte oturuşunu deneyebilirsin. Başka bir şey olabilir. Sadece senin fark edeceğin bir şey de olabilir. Fakat iç motivasyonun artar. Bunu yaparken kendine güvenin arttıkça adım atabilirsin. Fakat bizler maalesef bu soru çok güzel bir soru. Atılamaz burada. Siz bizim şirketi bilmiyorsunuz. Siz bizim yaşadığımız hayatı bilmiyorsunuz. Öyle adım atmak hocam sizin dediğiniz gibi siz beyaz yakalısınız. Öyle konuşmakla bu iş olmuyor gibi çok sevimli şeyler duyduğumda diyorum ki acı çekerek karşınıza geldim. Ben yanarak geldim. Öyle kolay karşınıza çıkmıyorum. Denedim, yanıldım, başarısız oldum. Fakat bunları küçük küçük yapmayı öğrendim. Hem kendime, hem çevreme, hem şirketime zarar vermek değil. Oradan kazanım sağlamak için yaptım. O yüzden parçalayabilirsek, bölebilirsek, maliyetten uzak kazanç olur. Bunu tavsiye ederim. O aslında herkes için de güzel bir deneyim olmuş olur. Teşekkür ederim. Şimdi siz söylerken de yani hani adım atacağız derken şirketi batırmayın ya da evliliği Evet. bozmayın, ilişkiyi bozmayın ya da çocuğunuzla aranızı bozmayın. Okey, ama dediğiniz gibi Evet. orada baby step güzelmiş. Minik minik adımlarla orada ne değiştirebilirim? Ne değiştirirsem büyük resimde büyük fark yaratır. Ama gerçekten çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Küçücük değiştirdiğiniz bir şey büyük resimde çok büyük fark da yaratabilir. Çok O, örneği var.
Çok örneği var. Kendi hayatımda da çok örneği var. Bir de şunu tekrar söylemek isterim. Tabii ki bir hedefimiz olsun. Fakat o hedefe giderken o basamakları planlamak çok zor. Çünkü her basamağın ayrı bir denklemi var. Ayrı bir şartı var. Siz bugün oturduğunuz yerden 10. basamağın planını yapamazsınız. Çünkü 10. basamağa geldiğinizdeki oradaki güncel durum nedir bilmiyoruz. Bir tek şey biliyoruz. Eğer biz adım adım gidersek gittiğimiz her basamakta yanımıza, bunu çok sıklıkla söylüyorum, güncel veriyi alabilirsek, o günün şartlarında hangi veri varsa onu yanımızda alabilirsek, ne geçmişi ne ilerisini, o andaki güncel veriyi yanımıza aldığımızda o basamağın hakkını veririz. Sonra bir sonraki basamağa geçtiğimizde yine aynısını yapıyoruz. Burada ne oluyor? O çok güzel sorudur yani. Burada ne oluyor? Gerçekten kişi değil, konu olarak. Bunu yapabilirsek, yani güncellenebilirsek. Münevver Hanım tam da aslında son kısımda denk geldi. Değişim o kadar hızlı ki artık insanların dün yazdıkları bugün bu saatte geçerli olmuyor. Ve diyoruz ki hadi değişelim, değişime ayak uyduralım. Artık değişime ayak uydurmak diye bir şey yok. Değişimle birlikte hareket etmek var. Onun da tek mantığı gerçekten güncel kalmak. Nerede güncel kalmak? Olanda güncel kalmak. Dünde değil, gelecekte değil. Tabii vizyoner olacağız. Tabii hedeflerimiz vizyoner olacağız. Fakat anı kaçırırsak, ki koşunun en önemli şeylerinden bir tanesi şimdi ve buradayı kaçırırsak, o zaman işte bocalıyoruz, stres oluyor ve doğru karar vermemiz gecikiyor. O yüzden küçük adımlarla deneyelim. Denedikçe elde ettiklerimizden harika sonuçlar çıkabilir. Bir kişisel örnek vereyim. Ben kurumsal hayatı bıraktığım zaman eğitim hayatına geçme hedefim, büyük hedefim yoktu. Koçluk yapmak istiyorum, profesyonel koç olmak istiyorum, yönetici koç olmak istiyorum dedim ve hemen işte sertifikaları aldım. Okey, çok güzel. Sonra bir anda eğitim dünyasıyla tanıştım. Şimdi eğitim dünyasıyla tanıştıktan sonra başka bir eğitmenlik alanına geçtim. Sonra üniversitelerle tanıştım. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz yola çıkarsanız, adım atarsanız, yolda karşılaşacaklarınızı bilemezsiniz. Onun keyfini çıkartın. Onun güzelliğini çıkartın. O özgürlüğü verin ki alan açın kendinize. O insanlar sizi bulur. Hep söylüyorum ben de motto gibi, yola çıkana yol görünüyor ve dediğiniz gibi belki Ha, de başladığınız noktadaki hedefinize gitmiyorsunuz. Çünkü yol aldıkça evet. yol aldıkça başka yollar görünüyor ve wow, buradaki daha da güzelmiş. Düşündüğümden, hayalimden daha da güzelmiş diyorsunuz. Çok kıymetli anlatımlarınız. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Keyif almak çok önemli. Özellikle yeni nesille konuşurken bu sürdürülebilirliği bırakın. Çok anlık böyle sıkılganlığı çok görüyorum. Orta vade, uzun vade plan yapmanız zorluklarını onlarda da hissediyorum. Fakat hep aynı şeyi söylüyorum. Tutkunuz varsa sürdürülebilir olursunuz. Hikayeniz varsa sürdürülebilir olursunuz. O hikaye size adım attırır. Fakat tecrübe şunu göstermiştir. Küçük adımlar. Deneyerek deneyim kazanalım. Deneyim kazandıkça o yolda gelecek olan her şeye misafir olarak kabul edelim. Yanımıza alalım. Kendimize de şefkati gösterdiğimizde gerçekten çok keyifli bir süreç oluyor. Bana soruyorlar, hatta gençleşmişsin diyorlar. Diyorum ki insanın kendisini keşfetmesi, keşfettikten sonra zeminine kendisini koyarak paydaşlarıyla birlikte gerçekten samimiyet yakalaması dünyada çok kıymetli bir şey. O yüzden de bu kıymeti, bu samimiyeti herkese tavsiye ederim. Ayna kendimizde oldukça, kendimizde çevirdikçe, kendimizi tanıdıkça, fark ettikçe emin olun o küçük adımlar atılıp sürdürülebilir başarıda olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Onu da altını çizelim kapatmadan. Dediniz ki ben önce kendi ateşimi buldum. O beni zaten gençleştirdi, canlandırdı. Evet. Sonra o ateşi başkalarıyla paylaşmaya başladığımda, ışık olduğumda çok güzel geri dönüşler aldım. Mesela geri bildirim diyorlar ya, aslında onun İngilizcesini ben seviyorum. Geri besleme. O da Evet. besliyor çünkü onlar. Yani birbirinizi al ver durumunda bir beslenmeyle devam ediyorsunuz. Ve uzun yaşamanın, mutlu yaşamanın da bağlantısallıkla çok etkili bir ilişkisi olduğu da artık biliniyor, değil mi? Yani bu bağlantısallığı kurmak için o zaman önce neymiş? Kendi ateşimizi harlıyor olmamız gerekiyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Son cümlelerinizi de alayım. Bugünlük bu kadar olsun. Tamam. Bir kere çok keyifli oluyorum. Çok mutlu oluyorum bu platformda. Hem sizin enerjiniz bana çok geçiyor.
hem de anlatırken bazı şeyleri de fark ediyorum. Benim için çok eğitici ve öğretici bir program oluyor. Benim de kendime ait notlarım var. O yüzden umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. O zaman bugün bu kadar olsun. Hoşça kalın.